Merhabalar. Bu videonun konusu Canva ile web sitesi hazırlamak. Pro kullanıcı ya da ücretsiz kullanıcı olarak Canva ile bir web sitesi nasıl tasarlanır, bir web sitesi nasıl paylaşılır? Bu videoda bunu anlatıyor olacağım. Web siteleri malumunuz hayatımızın oldukça önemli parçalarından bir tanesi oldu. Ne iş yapıyor olursanız olun artık bir web sitesine ihtiyacımız var. En azından dijital dünyadaki tüm varlıklarımızı tek bir yere toplamak için bir web sitesine ihtiyacımız var. Sosyal medyadan bütün işlerimizi yürütüyor olsak bile farklı sosyal medya mecraları kullandığımız için hepsinin tek bir yerde olması oldukça faydalı olacaktır. Bu videoda size Canva ile web sitesi hazırlamayı birkaç farklı bölümde anlatacağım. Bunlardan ilki Canva ile oluşturduğunuz herhangi bir tasarımı nasıl web sitesi olarak yayınlayabilirsiniz? Yani bir paylaşım ayarı olarak web siteleri nasıl kullanılır size bunu anlatacağım. Hemen ardından ikinci bölümde size Canva kütüphanesindeki web siteleri nasıl bulunur, web siteleri şablonları nasıl düzenlenir bunları anlatıyor olacağım. Sonrasında sıfırdan bir web sitesi nasıl tasarlanır bunu göstereceğim ve en sonunda da web sitesi nasıl paylaşılır, nasıl paylaşmamız lazım bunlardan bahsediyor olacağım. Bir başka videoda da bundan sonraki videoda ise size en çok gelen sorulardan bir tanesi bu olduğu için Canva ile bir e-ticaret sitesi nasıl yapılır? Canva'ya ürünler nasıl eklenir? Canva internet sitesine ürünler nasıl eklenir? Nasıl satış yapılır? Canva sitesine formlar nasıl eklenir? Bunu gösteriyor olacağım. Evet, hadi başlayalım. Öncelikle evet Canva'da web sitesi yapabilirsiniz ama diğer taraftan Canva'da web sitesi bir paylaşım ayarıdır. Malumunuz hızlı bir şekilde sürekli olarak veri üretiyoruz ve bu verileri, bu tasarımları, bu videoları bilgisayarımıza indirmemiz sonra da paylaşmamız gerekiyor. Bu uzun bir süreç olabilir. Siz bir video çektiniz, bunu Canva ile bilgisayarınıza indirip sonra WhatsApp'la, Telegram'la, maille paylaşabilirsiniz. Bu bir kirlilik yaratıyor. Sonra tekrar ulaşmak istediğinizde yeniden tüm süreci yürütmeniz gerekiyor. O yüzden de Canva ile web sitesi olarak paylaşım yapmak oldukça faydalı yollardan bir tanesi. Evet, ne dediğimin daha iyi anlaşılması için bir tasarım üzerinden gidelim. Canva'da herhangi bir tasarım oluşturabilirsiniz. Herhangi bir boyutta, herhangi bir dosya tipinde bir tasarım oluşturabilirsiniz. Ben daha önce yapılmış bir tasarımı örnek olarak göstermek için açacağım. Gördüğünüz üzere bu bir Facebook gönderisi. Facebook post şeklinde hazırlanmış bir tasarım, boyutları o ölçüde. Ben buna birkaç sayfa ekleyeyim. Bu sabit, hareketsiz bir tasarım. Önce buna bir animasyon ekleyelim. Şöyle daha önce eklemişim zaten. Gördüğünüz gibi bir animasyon ekledim. Hemen bir sayfa daha ekleyeyim ve tasarımlar içerisinden bir de davetiye kartı ekleyeyim. Hemen altına sayfa ekle diyeyim ve yüklemeler kısmından daha önce çektiğim bir videoyu ekleyeyim. Hatta bu videoya da yine bir animasyon ekleyerek işi biraz daha komplike hale getireyim. Şöyle kayma efektiyle girmesini sağlayayım. Biraz yavaş oldu. Çizgi efektiyle girmesini sağlayayım. Gördüğünüz gibi benim 3 sayfalık bir tasarımım oldu ve bu Facebook gönderileri ölçüsünde bir tasarım. Ben bunu farklı şekillerde paylaşabilirim Canva ile. Bunu indirip üçüncü bir uygulama kullanarak paylaşabilirim. Tasarımımı paylaşabilirim. İlla ki Facebook postu ya da Instagram gönderisi olarak düşünmeyin. Bir A4 formatında çizelge hazırladığımı düşünün yahut bir poster hazırladığımı düşünün. Bir etkinlik afişi hazırladığımı düşünün ve bunu insanlarla paylaşmak istediğimi farz edin. Bunu yapmak için Canva'da birkaç tane yöntem var. İndirmek haricinde. Çünkü indirmek birazcık eski bir yöntem. Bir şeyi indirip sonra onu başka bir yere yükleyip sonra oradan başka bir yere göndermek oldukça eski bir yöntem. Canva ile paylaşımda birkaç tane ayar var. Şablon olarak bunu şablon bağlantısı olarak gönderebilirsiniz. Yani insanlar bunun bir kopyasına ulaşabilirler. Yahut herkese açık görüntüleme bağlantısı olarak gönderebilirsiniz. Aslında bu da bir tür internet sitesidir. Bakın linki kopyaladım.
buraya yapıştırdım. Aslına bakarsanız ben bir tür internet sitesi hazırlamış oldum. Ama insanların bunu görüntüleme yöntemi sizin oluşturduğunuz bu tasarımın türüne göre değişecektir. Mesela bu bir video şeklinde açıldı. İnsanlar bunu yalnızca bir video olarak izleyebilirler. Niye? Çünkü içinde hareketli öğeler var. Şu an insanlara gönderdiğiniz linki görüyorsunuz. Hayır, ben bunu istemiyorum. Ben insanların bunu bir web sitesi olarak görüntülemesini istiyorum. Tek sayfa bir web sitesi olarak görüntülemesini istiyorum. Hatta bu sayfada, bu tasarımda bazı linkler var. Bunların da tıklanabilir olmasını istiyorum. Çünkü herkese açık bağlantıda siz bir metne yahut bir görsele bir bağlantı eklemiş olsanız bile insanlar onu tıklayamazlar. Yalnızca görüntüleyebilirler. Adı üstünde herkese açık görüntüleme bağlantısı. Ama ben bu tasarımı bir web sitesine dönüştürebilirim. Bakın, daha fazla seçeneğini tıkladım. Web sitesi seçeneğini tıkladım ve bunu bir web sitesine dönüştürdüm. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bunu bir web sitesine dönüştürdük Canva ama web sitesi formatının tüm özellikleri yok bunda. Öncelikle bu tasarım daha kare bir tasarım. Ama web sitesi formatı gördüğünüz gibi daha dikdörtgen bir tasarım. Haliyle sizin tasarımınız duruma göre sayfanın ortasında kalabilir. Bakın, bu öyle oldu. Bu sayfanın ortasında kaldı. Aşağı taraftakini arka plandan dolayı biraz daha bütünsel gösteriyor ama gördüğünüz gibi buradaki çiçek yarım kaldı. Normalde bu böyle değildir. Bir önceki tasarımdan dolayı bozuldu. Ama sorun değil, bu benim için önemli değil diyorsanız bunu bir web sitesi olarak hala paylaşabilirsiniz. Web sitesi olarak paylaştığınız zaman herkese açık görüntüleme bağlantısında bunu yapabilirsiniz ama istatistik toplayabilirsiniz ama burada biraz daha fazla istatistik toplayabilirsiniz. Görüntülemeler, kaç kişinin görüntülediği, kaç tekil görüntüleme, bunların hepsine bakabilirsiniz. Ve bir bağlantı eklediyseniz insanlar da bunu tıklayabilirler. Ekleyelim mesela, şöyle hemen kendi internet sitemi kopyaladım. Burada şu başlangıç kelimesine bunu eklemek istiyorum. Tıkladım. 3 noktaya tıkladım. Bağlantı ekle dedim. Ve buraya ben internet sitemin bağlantısını ekledim. Nasıl görüntülenecek? Gömülmüş mü olacak buraya? Yani insanlar benim internet sitemi buradan görüntüleyip tıklayabilecekler mi? Bakın, etkileşim için çift tıklanması gerekiyor. Ya da bu bağlantıyı normal bildiğimiz standart bir bağlantı gibi insanların linki tıkladıklarında açılacak bir sayfa gibi ekleyebilirim. Bağlantıyı düzenle deyip bu bağlantıyı daha sonrasında da düzenleyebilirim. Bu videonun sonunda bununla alakalı daha ayrıntılı şeyler göreceksiniz. Bitti diyelim. Web sitesini yayınla. Buradaki kullandığım birkaç animasyon büyük bir ihtimalle web sitesinde kullanılabilir diye şöyle animasyonu kaldırayım. Gördüğünüz gibi bu bir web sitesi olarak devam et dediğim zaman yayınlanacak ve insanlar, hemen yayınlayayım hatta, bunu bir web sitesi olarak görebilecekler. Ama burada yapamadığınız birkaç şey var. Bir kere sayfalar aynı boyutta, aynı hizada. Web sitesi modülünde bunu ayarlayabilirsiniz. Bir tasarım içerisinde farklı sayfalarda yapabileceksiniz. Mobil cihazlarda yeniden boyutlandırmasını isteyebilirim. Yani siz bu tasarımı insanlar hem web sitelerinden hem tabletlerden hem telefonlardan görüntülenecek. Responsive yapıp, yani o ekrana göre kendini ayarlamasını isteyebilirim. Ya da hepsinde standart olarak aynı görüntüde göster diyebilirim. Ücretsiz alan adıyla devam edelim. Bu kısımdan bahsedeceğim. Tamamen sıfırdan kendi web sitenizi anlattığım kısımda bu videonun sonunda bundan zaten bahsediyor olacağım. Test, daha önce almadıysam test diyelim. Bir açıklama yazabilirsiniz. Yayınla dediğimizde birkaç saniye sürecektir. İnternet sitesinin içerisine yüklediğiniz öğelerin fazlalığını azlığına göre birazcık sürecektir bazen, ama en fazla 2 dakika sürer. Gördüğünüz gibi bunu bir web sitesi haline getirdi. Kopyaladım. Şöyle yapıştırayım. Bu bir web sitesi. Şu an bu videoda oynatılabiliyor. Buradaki linke tıklanabiliyor. Gördüğünüz gibi başka bir sayfada açıyor. Bunu insanlar bir web sitesi olarak görüntüleyebiliyorlar. Tekrar düzenlediğiniz zaman bu tasarımı insanlar sizin düzenlemenizi, şöyle tasarım bakın düzenle dedim. Hemen göstereyim. Şuradaki yeşili hemen mavi yapalım. Web sitesini yayınla diyelim. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Devam dedim.
tekrar devam diyeceğim. Şöyle hemen birkaç saniye yayınla dedim. Buradaydı, web sitemiz açılmıştı. Başlığı yeni bir işim, tasarımın başlığı olarak görüntülenmiş. Hiç onu kopyalamama gerek yok. Bakın, yenilediğim zaman yaptığınız değişiklik bu tasarım içerisinde düzenlenmiş oldu. Ama çirkin gözüküyor çünkü bu kare bir gönderi. Bir web sitesi olarak kullanılması çok da uygun değil. Bu bir paylaşım yöntemi. Herhangi bir tasarımı bu şekilde diğer insanlarla paylaşabilirsiniz. Ama gerçekten bir web sitesi yapmak istiyorsanız o zaman işler değişiyor ve Canva size daha çok seçenek sunuyor. Canva ile bir web sitesi yaparken Canva içerisindeki şablonları, hazır şablonları kullanabilirsiniz. Ancak bu şablonları ararken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Ana sayfadan web sitesi yazdığınızda, ana sayfaya arama kısmına web sitesi yazdığınızda gördüğünüz gibi birkaç tane seçenek var. Eğer web sitesi yanında büyüteç olan web sitesini seçecek olursam ben içerisinde web sitesi kelimesinin geçtiği tüm şablon türlerini bana gösterecek. Yani bunların hepsi web sitesi şablonları değil. İçinde web sitesi geçen Instagram postları da var, hikayeleri de var. Her şey var. O yüzden benim arama çubuğuna web sitesi ya da Türkçesini internet sitesi yazdığım zaman yanında ikon olan gördüğünüz gibi bir arama sonucu çıkacak. Blog web siteleri, emlakçı web sitesi diye de aratabilirsiniz tabii ki. Biz genel olarak web siteleri şablonlarını görmek istiyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz şablonların hepsi web sitesi şablonları. Web sitesi şablonları diğer şablon türlerinden farklı davranan şablon türleri. Bunun birkaç tane sebebi var. Şimdi onları göreceğiz. Gördüğünüz üzere bazı pro tasarımlar var. Dilerseniz bunlardan bir tanesini, pro kullanıcısıysanız bunlardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Ama bir o kadar da tamamen ücretsiz bir şekilde kullanacağınız farklı konularda hazırlanmış web sitesi şablonlarını bulabilirsiniz. Ben şimdi ücretsiz olan bir web sitesi şablonu seçeceğim ve onun üzerinden ilerleyelim. En zor kısımlarından bir tanesi bu sanırım, web sitesi şablonu seçmenin. Çok fazla seçenek var ve çok güzel seçenekler var. Şunu mesela sevdik, bunu özelleştir diyerek diğer şablon türlerinde olduğu gibi açalım. Web sitesi şablonu olduğu için bu şablon diğerlerinden biraz daha farklı davranacak. Nasıl mesela? Temelde şu şekilde davranacak. Bildiğiniz üzere bütün dosya türlerinde sayfaları aynı boyutta tasarlamak zorundasınız. Yani bir Instagram gönderisi şablonu açtığınızda birinci tasarım, ikinci tasarım, üçüncü tasarım hepsi ne olur? Aynı boyutta olur. Web sitesi şablonunda bu durum değişiyor. Gördüğünüz üzere alt tarafta bir çizgi var her sayfanın altında. Bunu yukarı aşağı indirerek sayfanın yüksekliğini değiştirebilirsiniz. İsterseniz bu yükseklikte olsun, isterseniz de daha yüksek, daha geniş bir sayfa tasarlayabilirsiniz. Bir doküman tipin içerisinde birden fazla türde yükseklikte çalışma yapabilirsiniz. Haricinde burada bakın bir ön izleme butonu var. Bu ön izleme butonunu tıkladığımız zaman biz web sitemizin hem bilgisayar ekranlarından hem de mobil cihazlardan nasıl görüneceğini görebiliriz. Canva web siteleri responsif çalışır. Yani sizin kullanıcının internet sitesini açtığı ekrana göre kendisini yeniden konumlandırır. Bunun için bakın sol üst tarafta mobil cihazda yeniden boyutlandır seçeneğinin seçili olması gerekiyor. Bunu seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi tasarım değişti. Bilgisayar ekranında farklı, diğer ekranlarda, tablet ve telefon ekranlarında farklı gözükecek. Üst tarafta gezinti çubuklu, gezinti çubuksuz diye bir ayar var. Gezinti çubuksuz seçeneğini seçtiğinizde menü ortadan kalkacak. Bakın şöyle gezinti çubukluyu seçtiğimde burada bir menü var. Sayfaları gösteren bir menü var. Eğer bunu web sitesi boyutunda da görelim. Bakın burada üst tarafta bir menü var. Ama ben bunu gezinti çubuksuz olarak ayarlarsam bu menü kalkacak. İnsanlar sadece sayfanızı tek parça bir sayfa olarak aşağı doğru kaydırarak ilerleyebilecekler. Bu şekilde görebilecekler. Web sitesinde linkler tıklanabilir. Video, animasyon, tüm türdeki
bileşenler bir web sitesine eklenebilir. Siz hazır bir web sitesini açtıktan sonra diğer şablon türlerinde olduğu gibi sürükle bırak yöntemiyle tasarımınızı tamamen değiştirebilirsiniz. Başka bir web sitesinin sevdiğiniz bir sayfası varsa tasarımlar kısmından buradan hemen istediğiniz sayfayı web sitenize ekleyebilirsiniz. Ya yeni bir sayfa açıp tasarımı hiç bozmadan o sayfayı araya ekleyebilirsiniz. Bunu tavsiye etmem çünkü web siteleri gördüğünüz gibi bir dille, bir tasarım diliyle oluşturulmuş durumda. Siz başka bir tasarımdan bir parça getirdiğinizde bunu diğerine uydurmanız gerekebilir. Eğer bunu yapacaksanız başka şablonlardan tasarım seçebilirsiniz. Ama değilse tek bir parçanın bütününü kullanmaya dikkat edin derim. Yine stiller ve düzenler sekmesi de bu kısımda işe yarıyor. Ben web siteme mesela bir fotoğraf ve metin ekleyeceğim yan yana olan. Bakın burada bir düzen var. Bu düzeni ekleyerek web siteme devam edebilirim. Uygun yazı fontunda, yani o web sitesinin yapıldığı tüm tasarımda kullanılan yazı fontunda, boyutlarda yeni bir düzen önerecek bana. Aynı zamanda stiller kısmından dilersen bu web sitesinin bütün sayfalarının renklerini gördüğünüz üzere bir tıkla değiştirebilirim. Evet, web sitesini açtıktan sonra sürükle bırakla düzenleyebilirsiniz. Mesela ben bir mobilyacı olayım. Buraya direkt mobilya kelimesiyle basit bir arama yaptırayım. Sadece sürükleyip bırakarak istediğim yere görselleri yerleştirerek bir web sitesi hazırlayabilirim. Buradaki boyutlandırma vesaire tamamen sizin zevkinize kalmış. Renkleri vesaire çok bozmadan tabii ki. Mesela bakın burada ben rengi bozmuş oldum çünkü bu beyazla eklenmiş. Bunu kendi marka renklerime de uydurabilirim. Yahut fotoğrafı ona göre seçebilirim. Hemen yan tarafa bir tane daha fotoğraf ekledim. Metinleri değiştiriyorum burada. Hemen Kubilay Mobilya benim mobilyamın adı. İşte Kayseri'de böyle bir şey görmüştüm, Kubilay Mobilya diye. Var yani böyle bir şey. Merkez Kayseri. Buradaki linki satın alla değiştirelim. Bu şekilde web sitesinin tüm parçalarını sürükle bırak yaparak değiştirebilirsiniz. Sayfaları boyutlandırmak isterseniz mesela bu sayfayı boyutlandıralım. Yeni bir sayfa ekleyerek boyutlandıralım. Buraya ekle diyelim. Bu sayfa böyle bir indirim sayfası olsun. Bakın küçülttüm bunu. Daracık bir sayfa yaptım. Bunun rengini değiştireyim. Mesela Sevgililer Günü'nde bir indiriminiz olacak diyelim ki. Hemen şuradan metin kısmına gideyim. Bir başlık ekleyeyim. Başlığı buraya ekledi. Şuraya eklemem lazımdı. Büyük indirim yazayım ve gördüğünüz gibi bir bant, bir banner oluşturmuş olduğum basit bir şekilde. Dilersem bunu daha sonrasında daha büyük, daha küçük yapabilirim. Evet, sürükle bırak yöntemiyle hazır bir şablonu dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Tabii ki başlığı değiştirmeniz lazım. Çünkü web sitenin başlığında buraya ne yazarsanız o gözükecek. Yani insanlar sizin web sitenizin başlığını buradaki başlık olarak görüntüleyecekler. Bir tasarım yaparken neler kullanıyorsanız hepsini yine burada kullanabilirsiniz. Farklılık şurada. Normal tasarımlarda işte yeni sayfa ekle, sayfayı sil, kopyala, kilit seçenekleri sağ üst tarafında olmasına rağmen normal tasarımlarda burada sol tarafa geçmiş durumda. Görünmesini istemediğiniz bir tasarımı da gizli yaparak bu tasarımı sadece sizin göreceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Onun haricinde bakın aşağı tarafta burada sayfaları göster var. Sayfaları göster seçeneğini tıklayacak olursam da Canva şimdi farklı bir tasarım paneliymiş gibi yine sayfaları büyütüp küçültebilirsiniz. Yine web sitesindeki tüm özellikleri kullanabilirsiniz ama aşağıdan sahneleri görüntüleme şansınız da olmuş olur. Buradaki 3 noktaları tıklayarak işte geçişler ekleyebilirsiniz. Bir sayfadan diğer sayfaya nasıl geçecek? Notlar yazabilirsiniz. Onun haricinde bu panelden de 3 nokta üzerinden de işleri yürütebilirsiniz. Burada bir de önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Bu sayfaların başlıkları. Hani web sitesini ön izlediğimizde burada menü başlıkları vardı. Bakın burada menü başlıkları var. Hemen açılsın. Mesela Home, Our Story, Our Collection diyor. İşte bunlar aslına bakarsanız tasarımın sayfa başlıkları. Hemen buradan ne yaparım bunu? Ana sayfa.
Ondan sonra burası indirim sayfası olsun mesela. İndirim sayfası olsun. Sonra burası hikayemiz sayfası olsun. Hikayemiz. Hepsini düzeltmeyeceğim. Burası da iletişim sayfamız olsun. Gördüğünüz gibi şimdi bu başlıklarını, sayfaların başlıklarını değiştirmiş oldum. Hemen ön izle dediğim zaman zaten gösterecek bana. Gezinti çubuklu versiyonda bakın ana sayfa, indirim, hikayemiz tıkladığım zaman ne olacak? O sayfaya gidecek. Yani kullanıcılar isterlerse aşağı doğru böyle kaydırarak sayfalara ulaşabilirler. İsterlerse de menüden direkt o tıklayarak o sayfaya ulaşabilirler. Bu aynı şekilde mobil versiyon için de geçerli. İnsanlar isterlerse mobilden tıklayarak istedikleri yere gidebilirler. İsterlerse de sadece kaydırabilirler. Evet, bir web sitesi şablonu bu şekilde düzenleniyor. Tüm diğer şablon türlerinde ne tür düzenleme yapabiliyorsanız hepsini buraya ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bir sonraki bölümde sıfırdan bir web sitesi nasıl yapılır ve bu web sitesi nasıl yayınlanır? Yayınlanmanın detayları ne? Bunu göreceğiz. Evet, tasarladığımız herhangi bir şablonu web sitesi olarak yayınlayabiliriz. Canva kütüphanesindeki web sitelerinden, web sitesi şablonlarından herhangi bir tanesini kullanabiliriz. Bunun için arama kısmına web sitesi yazmamız ve web sitesi ikonunun olduğu şablon türlerine bakmamız çok ama çok önemli dedik. Buradaki herhangi bir şablonu sürükle bırak yöntemiyle düzenleyebiliriz. Bir de sıfırdan hiç bunlara karışmadan web sitesi yapmak ve web sitesine bazı özellikler eklemek var. Şimdi onları göstereceğim size. Nedir bu özellikler? Bir web sitesini yaptınız. Şimdi Canva web siteleri, şöyle bir tanesini açayım göstermek için, ne anlatmak istediğimi daha net aktarabilmek için. Bakın, Canva web siteleri haliyle tek sayfa web siteleri. Yani siz Canva'da bir web sitesi yaptığınız zaman menü ekleseniz bile, üst tarafa menü ekleseniz bile aslında tek sayfa bir web sitesi yapmış oluyorsunuz. Bunu her zaman tercih etmeyebilirsiniz. Yani siz mesela blog yazılarınızın olduğunu düşünelim. Tıkladığınızda e, başka bir sayfaya gitmeyecek. Aynı sayfa içerisinde blog yazılarınızı koymanız lazım. Bu da birazcık kötü görünebilir ve zor olabilir kullanıcı açısından. Bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. İkincisi, bir ürün satıyorsunuz. Dijital bir ürün yahut fiziksel bir ürün satıyorsunuz. Başka bir kanalda satıyorsunuz. Onların hepsini tek bir yerde toplamak istiyorsunuz. Bir e-ticaret sitesi hazırlamak istiyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız? Bunu göstereceğim ve en sonunda da bu web sitesini nasıl yayınlarsınız? Bundan bahsedeceğim ve bu bölümü bitirmiş olacağım. Canva'da böyle harika bir web sitesi nasıl yapılır sonlandırmış olacağız. Şimdi aramalar kısmından web sitesi diye arattığınızda çıkan kısımda normalde biliyorsunuz bir şablon arattığınızda burada bir boş artı işareti olur. Ona basarak boş bir şablon açabilirsiniz. Web site diye arattığınızda buradaki artıyı bulamayabilirsiniz. O yüzden ana sayfadan tasarım oluştur deyip bunun içerisinden web sitesi türünde bir dosya açacaksınız. Gördüğünüz üzere sıfırdan bir dosya açıldı. Sol tarafta hala benim seçebileceğim seçenekler var. Buradan bir tasarım alabilirim ama ben istemiyorum. Ben şimdi 3 sayfalık bir internet sitesi yapacağım, bir web sitesi yapacağım ve bunu nasıl yapacağımı da adım adım size göstereceğim. Öncelikle ben web sitemin girişinde bir video olmasını istiyorum. İnsanlar geldiği zaman hemen oynayacak bir video olmasını istiyorum. Bileşenler kısmına gideyim. Orman yazayım. Hatta orman ve drone kelimelerini yazayım. Şöyle fotoğraf ve videolardan bir görsel seçeyim. Sadece bileşenler kısmından bir görsel seçmek zorunda değilsiniz. Yüklemeler kısmından, bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan bir görsel, bir video yükleyebilirsiniz. Ben şimdi buradan hızlıca bir tane seçim yapacağım. Videolardan birini seçeyim. Şöyle üstten bakan bir şey olmasını istiyorum. Evet, şunu mesela buraya seçeyim. Hatta şu daha güzel, hoşuma gitti, daha güzel olacağını düşünün. Bunu seçeyim, sağ tıklayayım ve videoyu arka plan olarak ayarlayayım. Hemen üzerine bir yazı yazmak istiyorum. Metin kısmına gittim. Bir metin kutusu ekle dedim. Bu ne olsun, ne web sitesi olsun? Kişisel bir web sitesi olsun. Bu benim blog yazılarımın olduğu, insanların e,
form doldurabilecekleri, PDF indirebilecekleri ve benim derslerimi, dijital ürünlerimi, kitaplarımı, PDF'lerimi satın alabilecekleri bir yer olsun. Tamam. Hemen web sitesine bir başlık koyayım. Buraya hemen Kubilay Tutar yazdım. Dilediğim yazı fontunu seçebilirim. Bir tasarımdaki tüm kurallar, her şey web sitesi yaparken de geçerli. Poppins yazı stilini seviyorum ben. Onu seçtim. Birazcık daha görünür hale getireyim. kubilaytutar.com yazdım. Burası insanların görecekleri bir yer. O yüzden web sitenizin adını buraya doğru bir şekilde yazmanız gayet şık duracaktır. Nasıl gözükmesini istiyorsanız o şekilde yazabilirsiniz. kubilaytutar.com yazdım ama ben mesela şeyde yazabilirim. Kubilay Tutar Akademi de yazabilirim. Akademi. Tamam. Hemen altına şöyle bir alt başlık yazayım. Paylaşmak güzeldir yazalım buraya. Paylaşmak güzeldir yazalım ve 3 nokta koyalım. Farklı bir klavye kullanıyorum bugün, o yüzden fazla hata yaptım. Buna da bir animasyon vereyim hemen. Bu paylaşmak güzeldir çizgi şeklinde gelsin. Birazcık yavaş gelsin. Bu pro bir özellik. Bütün animasyonlar ücretsiz ama animasyonların işte hızını, yönünü değiştirmek istiyorsanız o zaman pro bir özellik, pro kullanıcı olmanız gerekiyor. Şöyle silme ayarıyla da hareket etsin. Bu benim birinci sayfam. Hemen bir sayfa daha ekleyeyim. Gördüğünüz gibi bu bir internet sitesi olduğu için sayfalar arasında farklı boyutlandırmalar yapabiliyorum. Burası benim böyle bir indirim reklamı olsun. İndirim reklamını yapacağım yer olsun. Tıkladım. Arka plan rengini değiştirmek istiyorum. Arka plan resmini bir gradyanla yapabilirim. Dilediğim her şeyi zevkime göre düzenleyebilirim. Tabii ki doğru renkler, doğru renk eşleştirmeleri, renk paleti eşleştirmeleri yapmanız oldukça önemli. Burada koyu ve yeşil olacağı için genel olarak sistem renk paletini de bu yönde seçebilirim. Ne yapacağım? Bakın buradan şöyle şuradan bir yeşil alayım. Sonra şöyle bir tane daha açık da bir yeşil alayım. Şu diğer renkleri buradan kaldıralım. İki renkli bir alanımız olsun. Şu an tasarımın kurallarına çok fazla dikkat etmeyeceğim. Aklınızda olsun. Tamam, rengimiz de bu olsun. Hemen buradan yazıyı kopyaladım. Büyük indirim yazalım ve bir indirim paneli, banner'ı oluşturmuş oldum. Animasyonlar kısmına gideyim. Buraya duyuru yazayım. Bileşenler kısmına duyuru yazdım. Görsellerin içinden şöyle birazcık hareketli bir şeyler bulmak istiyorum. Ya da ben hareketlendirebilirim. Hani eğer aradığım şeyi tam olarak bulamazsam. Mesela şuradan şunu seçelim. Şöyle birazcık büyütelim. Animasyon diyelim. Sağa doğru dedim. Bunun rengini de beyaz yapayım gözükmesi için. Büyük indirim ilanımızı buraya koyduk. Sonra bir sayfa ekle dedim. Bu sayfada ben ürünlerimin olmasını istiyorum ama öncesinde insanların siteme geldikleri için onlara bir hediye vermek istiyorum. Bir PDF vermek istiyorum mesela. Bir kitabımı ücretsiz olarak onlara hediye etmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Bir PDF indirtmenizi çok önermem. Hani sonuçta Canva kullanıyoruz. Canva'da bir web sitesi yapıyorsunuz. Niye o zaman bir PDF indirteceksiniz? Bir Canva sitesine yönlendirin. İkisini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Eğer bir PDF indirtecekseniz Google Drive gibi bir internet sitesinden PDF'inizin paylaşım linkini almanızı öneririm size. Google Drive zaten 15 GB'a kadar biliyorsunuz ücretsiz. Oraya bir PDF yükleyin. Oradaki paylaşım ayarlarından linkini alın, paylaşım linkini alın ve buraya yapıştırın. Ben şimdi bir tane göstereceğim size. Bir Drive linki almak için basit bir şekilde Google Drive klasörlerinize gidebilirsiniz. Eğer bir Chrome kullanıyorsanız ve Gmail hesabınız açıksa buradaki 9 noktaya tıklayıp Drive klasörünüzün içerisine gidebilirsiniz. Yahut siz Microsoft kullanıyorsanız o zaman da Dropbox gibi ürünler kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben sizin için bir tane klasör açtım. İndirilebilirler diye bir klasör açtım Drive'ın içerisine. Yeni diyerek açabilirsiniz. YouTube kanalımdaki Google eğitimlerine bakarak bu Drive'ı nasıl kullanıldığıyla alakalı daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Tamamen ücretsiz.
Bakın burada benim PDF kitaplarım varmış. Dijital girişimci rehberini ben farz edelim ki insanlara hediye etmek istiyorum. Bu bir PDF kitap ve ben Drive'ın içerisine yükledim. Ne yapıyorum? Buradaki 3 noktayı tıklayıp paylaş diyorum ve bu paylaşım ayarlarına gidiyorum. Bağlantıyı da direkt kopyalayabilirdim ama o zaman kısıtlı bir şekilde kopyalanmış olacak. Buradaki genel erişimi görüntüleyen olarak ayarlıyorum. Düzenleyen olarak ayarlarsanız bu dosyayı silebilir insanlar. Görüntüleyen olarak ayarlıyorum. Bağlantıyı kopyala diyorum. Benim bu bağlantının artık bu PDF'e bir ulaşımı var, bir erişimi var. İnsanlar tıklayarak indirebilirler. Tekrar tasarıma dönüyorum. Buraya hemen bir metin yazayım. Ücretsiz ücretsiz PDF kitap diyelim. Ondan sonra bunu birazcık yukarıya şöyle taşıyalım. Dediğim gibi tasarıma odaklanmıyorum. Sonra buraya bir buton ekleyelim. Yani bir kare ekledik. Tasarımı şöyle biraz geri çekeyim. Hemen şuraya bir buton ekleyeyim. Hemen basitçe dikdörtgenden, kareden bir buton yapabilirsiniz. Yahut bileşenlerin içerisine gittiğiniz zaman bakın burada düğmeler var. Bu düğmelerden bir tanesini seçebilirsiniz. Bu düğmeyi de boyutlandırabilirsiniz. Ben alışkanlık oraya hep bir dikdörtgen ekleyip sonra kendim ayarlarını yapıyorum. Buraya bunu ayarlayayım. Rengini beyaz yapayım. Sonra üzerine indirmek için tıklayın yazalım. Bunu birazcık daha büyüteyim. Şöyle konumlandır kısmından ortalayayım. Bu yazıyı da ortaladım. Yazının rengini temel rengimiz olan yeşil olarak seçelim. Bakın indirmek için tıklayın dedim. Şimdi PDF'in linkini almıştım ya. Yazıyı tıkladım. Bağlantı ekle dedim ve buraya yapıştırdım. Altı çizgili oldu. İstersem bunun altındaki çizgiyi burayı tıklayarak, altını çizmeyi tıklayarak kaydedip daha doğal gözükmesini sağlayabilirim. Gördüğünüz üzere ben buraya bir buton ve bir PDF indirme alanı koymuş oldum. Hayır, bu şekilde yapmak istemiyorum derseniz eğer şöyle yapabiliriz. Bu yazının aynısını kopyalayayım. Ücretsiz PDF kitap diyeyim. Okumak için tıkla diyelim bu sefer. Kalın yapalım tekrar. Ne yapacaksınız? Canva'da bu kitabı Canva'da yazmış olduğunuzu düşünün. Bakın gidelim Canva'ya. Burada bir bülten hazırladım. 2 sayfalık bir bülten hazırlamışım diyelim. Paylaş deyip bunu dilersem ne yapabilirim? Bir web sitesi olarak paylaşabilirim ya da herkese açık görüntüleme bağlantısı alabilirim. İnsanların kendisinin buna sahip olmasını istiyorsam da kopyasını oluşturmalarını istiyorsam da o zaman şablon bağlantısı olarak kopyalayabilirim. Yahut bu tasarımı sistemin içerisine gömebilirim ama ben şu an bir link olarak göndermek istiyorum. Ne yapacağım şimdi? Bunu herkese açık görüntüleme bağlantısı olarak kopyalayacağım. Herkese açık görüntüleme bağlantısı oluşturacağım. Böylelikle ben bu tasarımı güncellediğimde insanların indireceği linkteki yazı da güncellenmiş olacak. Hemen buradan tekrar ne yapacağım? Herkese açık görüntüleme bağlantısını buraya yapıştıracağım. Bakın burada PDF var. Burada da okumak için tıklayacakları bir link oluşmuş oldu. En sonunda bunların nasıl çalıştığını da tek tek görmüş olacağız. Bunun altı çizili kalsın istiyorum. Sayfa ekle dedim. Ne demiştik? Benim ürünlerim var, dijital ürünlerim var. Bunların da satışını yapmak istiyorum. Buraya hemen bir mağaza yazısı ekleyeyim. Şöyle hemen buraya mağaza yazdım. Tamam, burası benim mağazam. 3 tane ürünüm olsun. Bu birinci ürünüm. Şöyle kopyaladım. İkinci ürünüm, üçüncü ürünüm. Üçünü seçtim. Hemen hizalamak için. Zaten eşit bir şekilde yapmışım. Bunları aldım. Şöyle tam ortaya koydum. Birazcık da büyüteyim hatta. Renklerinin biraz daha açık olmasını sağlayayım. Şöyle dediğim gibi tasarıma tekrar söylüyorum odaklanmıyorum. Buradan bileşenler bulalım. Mesela bir tane kitap bileşeni bulalım. Şöyle bu birinci kitabımızın üzerinde olacak olan bileşen olmuş olsun. 3D yazalım ya da şöyle 3D görsellerden bir tanesini bulalım. Şu birinci kitabımın görseli olsun. Burada. Şu ikinci kitabımın görseli olsun. Burada. Bir tane daha lazım bize. Şu da üçüncü kitabımın görseli olsun. Görselleri tasarlayıp
buraya da koyabilirsiniz. Ben şimdi sadece ikonlar koydum. Sonra hemen bunların altına kitapların ismini yazalım. Ürünlerimizin ismini yazalım. Birinci kitap. Hızlı olması için yeniden yazı eklemiyorum. Ne yapıyorum? Bunları kopyalıyorum. Hemen yan tarafa koyuyorum ve o şekilde düzeltiyorum. İkinci kitabımız da bu. İkinci kitap. Bu da üçüncü kitabımızdı. Kitapların ismini buraya yazıyorum. Üçüncü kitap. Şimdi tabii ki Canva'nın içerisinde bir ödeme yöntemi yok. Bir ödeme sistemi yok. Ödeme altyapısı yok. Bunun için farklı yollar kullanabilirsiniz. Pasif gelir ve az önceki PDF kitabı internet sistemlerine ulaşıp hangi ödeme altyapılarını kullanabileceğinizi oradan öğrenebilirsiniz. Ben bunun için Shopier kullanıyorum. Shopier isimli bir internet sitesi var. Shopier internet sitesi üzerinden satışlar yapabilirsiniz. Ben şimdi kendi Shopier linkime ulaşayım. Bakın burası benim Shopier linkim. Şu yukarıdaki adrese insanlar gittiği zaman benim mağazama ulaşabilirler. Dilersem insanları doğrudan bu sayfaya yönlendirebilirim. Yahut ne yaparım? Bakın bu kitabın sayfası burada. Bunun hemen linkini kopyaladım. Geldim. Buraya bağlantı dedim ve yapıştırdım. Hatta insanlar bu görsele de tıkladıkları zaman ne yapsınlar? Yine ürünü satın alabilsinler. Bağlantı dedim. Görüntünün üzerine de yani buradaki zilin üzerine de yine bağlamış oldum. Hemen gittim bir başka ürünüm. Bunları daha öncesinde tabii eklemiştim ben. Şuradaki dijital öğretmen kitabını alalım. Bunun linkini aldım. Hemen sayfaya geldim. Önce yazıya bağlantı dedim. Yapıştırdım. Görüntü kaçmasın. Hani orada yazı küçük kalır vesaire insanlar tıklayamazlar. O yüzden şeklin üzerine de bağlantı ekleyeyim ki kolay bir şekilde insanlar tıklayabilsinler. Tıkladım. Şu an mağazamı da oluşturmuş oldum. Tüm mağazaya gitmeleri için, tamamını görmeleri için, ürünlerin tamamını görmeleri için ne yapacağım? Buradaki linki kopyalayacağım. Kopyaladım. Mağaza kısmına da bu linki yapıştırayım. Oraya tıklarlarsa da insanlar mağazanın tamamını, tüm ürünlere, Shopier'daki tüm ürünlere ulaşabilsinler. Bitti. Bunun altını yazılı olmasını istemiyorum. Bana daha doğal geliyor altını yazı olmazsa. Gördüğünüz gibi ben bir internet sitesi yaptım. Bir giriş kısmı var. Sonra bir indirim banner'ı koydum. Sonra PDF indirmeleri için insanların bir PDF koydum. Canva'daki PDF kitabımı Canva üzerinden okuyabilmeleri için bir link paylaştım. Artı buraya mağazamı açtım. Bir de ne lazım? Benim bir blog yapmam lazım. Hemen şuraya şöyle bir e, ikon koyayım. Tasarıma kesinlikle odaklanmıyorum. Silelim şuradan. Şu mağaza yazısını kopyalayalım. Ben yeniden metin koymak yerine hani hep bir alışkanlık hep metinleri kopyalayarak çoğaltıyorum. Buraya blok yazısı koydum. Tamam. Sonra şuradan bir tane ne alalım? Şöyle bir ok işareti alalım. Şöyle şunu alalım. Beyaz yapalım. Döndürelim. Blok yazımızı insanların okuması için burayı tıklamaları gerektiğini şöyle vurgulayalım. Fark etmez ne oldu. Sadece bu bileşene de bağlantı vereceğim için bir şey eklemek ihtiyacı duydum. Şimdi blok yazılarımızı ne yapacağız? Hatırlıyor musunuz? Mesela bunu bir blok yazısı olduğunu düşünün. Bu sayfada blok yazılarınızın aşağı doğru ekleye gittiğinizi düşünün. Sürekli her yeni blok yazınızı buraya ekliyorsunuz. Tamam. Ekledim. Sonra başka bir konuda yazı yazmak istediniz. Onu yazdınız. Onu eklediniz. Sonra başka bir konuda onu eklediniz. Tamam. Bunların başlıklarını değiştirebilirsiniz. Bakın burada sayfa başlıklarını koyabilirsiniz. Birinci yazımın ismi birinci yazı olsun. İkinci yazım yapay zeka hakkında olsun. Üçüncü yazım ne olsun? Yeni teknolojiler olsun. Dördüncü yazımın başlığı da sanat olsun. Tamam. Ben şimdi hemen bunu yaptıktan sonra paylaş diyorum. Bunu bir web sitesi olarak paylaşıyorum. Web sitesine dönüştür diyorum. Alan adını nasıl alacağını, ücretsiz alan adını bu videonun sonunda göreceksiniz. Buraya blog yazdım. Blog 1 yazalım. Çünkü blog diye bir site zaten var.
Blok yazdım. Hemen oluşturuyor. Başlığı değiştirmeyi unutmayın. Ben şu an bakın başlığı değiştirmedim. İnsanlar bu başlığı görecekler. Orayı da blok olarak mutlaka değiştirin. Şimdi bu tasarım, bu blok yazılarını eklediğim tasarım, A4 boyuttaki tasarım bir web sitesine döndü. Bunu kopyaladım. Tasarıma geldim. Blok yazısının yerine kopyalayınca tabii eklediğim bağlantı da gelmiş oldu. Blok yazısını ekledim. Kaçırmayayım hani olur ya tıklayamazlar blok yazısını diye. Buradaki ok ikonuna da o blok sitesini eklemiş oldum. Yani insanlar buraya da tıklamış olsalar bir şekilde benim bloğumun içerisine gidecekler. Evet, ekledim. Menü şimdi burada size kalmış. Hani burada menü ekleyecek misiniz? Ana sayfanız burası. Ana sayfanızda menüler olacak mı? Eğer olacaksa şöyle yapmanız lazım. Bakın aşağı taraftan önce bunu sayfayı göster dedim. Burası ana sayfa. Hemen bunun başlığını değiştireyim. Ana sayfa. İnsanlar işte ücretsiz PDF kitabınıza ulaşmak isteyebilirler. Hemen buradaki 3 noktayı tıkladım. Ücretsiz PDF dedim. Burada ne vardı? Ücretsiz kitap diyelim buna da. Buraya da ne diyelim? Bunun başlığına mağaza diyelim. Bunun başlığına da blog diyelim. Tamam. Şimdi bakın. Web sitemizi aşağı yukarı yaptık. Ana sayfamız, sonra burada indirim sayfamız, PDF indirmek için insanlar buraya tıklayacaklar ve ücretsiz PDF'inizi okuyacaklar, indirecekler. Sonra mağazanıza gelip bir alışveriş yapacaklar. Sonra çalışmış halini göreceğiz. Ya da gelip bloğunuzu buradan tıklayacaklar. Eğer isterseniz bir iletişim sayfası ekleyebilirsiniz. Bunun için işte tasarımlara gidin, düzenler deyin. Düzenlerden mesela burada iletişim sayfaları hazırlanmış iletişim sayfaları var. Onlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Burası da iletişim sayfanız olsun sizin diyelim ki. Hepsini tamamladınız. Tüm sayfaları hallettiniz. Tüm düzenlemeleri yaptınız. Her zaman güncelleyebilirsiniz. Tek defada yapmanıza, bütün her şeyi tek defada halletmenize gerek yok. Her zaman tekrar tekrar dönüp güncelleyebilirsiniz. Yetmedi, bir tane de form eklemek istiyorsunuz. İnsanların mail adreslerini, iletişim numaralarını bırakmaları için size bir form eklemek istiyorsunuz. Ben bunun için Google Formları kullanıyorum. Yine Google Formlara giderseniz eğer hemen şuradan bir Google Form açayım. Boş bir yeni bir şablon açayım. Test diyelim buraya. İnsanların mail adreslerini toplamak istiyorsunuz diyelim ki. Tamam mı? Zorunlu olsun bu yanıt. Ayarlar diyelim. Gereken ayarları yapabilirsiniz. İşte bunun sonucunda insanlar sonucu görebilecekler mi? Onlara bir mesaj gönderecek misiniz? O ayarları yapabilirsiniz. O Google Form'la alakalı bir konu. Sonrasında gönder diyorsunuz. Bakın burada bir link var. Bu linki kopyalıyorsunuz. Sonra sitenize geliyorsunuz. Sitemiz buradaydı. Hiç boşluğu tıklayıp buraya yapıştır dediğinizde bakın Google dokümanı buraya sizin sitenizin renginde, hatta arka planı boş gördüğünüz gibi yapıştırdı. Şimdi her şeyi hallettik. Peki bu internet sitesini nasıl yayınlayacağım? Çok basit. Web sitesini yayınla diyeceksiniz. Bakın sağ üst tarafta web sitesini yayınla diyeceksiniz. Birkaç tane farklı seçenek var. Bunlardan bir tanesi gezinti çubuklu, diğeri gezinti çubuksuz. Yani menü görünecek mi yoksa menü görünmeyecek mi? Gezinti çubuklu derseniz menü gözükecek. Gezinti çubuksuz derseniz menü gözükmeyecek. Bunun nasıl gözüktüğünü görmek için ön izlemeyi tıklayabilirsiniz. Bakın ön izlemeyi tıkladığınızda burada gezinti çubuksuz halini önce gösterecek. Yani bir menü olmadan halini size gösterecek. Gezinti çubuklu derseniz de üst tarafa bir menü ekleyecek. Az önce sayfaların başlıklarını değiştirmiştik, yani hatırlıyor musunuz? Bakın ücretsiz PDF sayfasına gittik. Ücretsiz kitap sayfasına gittik. Mağazaya gittik. Blog'a gittik. Bir de iletişimi eklememişiz. İletişim sayfasının adını iletişim koyarsak orayı da buraya ekleyecek otomatik olarak. Şimdi telefondan nasıl gözükecek? Bakın burada da bu şekilde menüler kısmından insanlar
burada da ilerleyebilirler. Çünkü çok sayfalı da olabilir. Aşağı doğru da bayağı bir inmiş olabilir. Fazla yeniden boyutlandır dersek eğer sizin tasarımınızı farklı cihaz türlerine göre yeniden boyutlandıracak. Gördüğünüz gibi burada hepsini yeniden boyutlandırdı. Ürünleri yan yana değil alt alta koydu. Çünkü daha büyük gözükmesini istedi. Çünkü bir web sitesinin ekranı oldukça küçüktür. Gördüğünüz gibi bunları da ekledi. Çubuklu olmasını istedik biz. Diyelim ki tüm özelliklerini siz görün diye. Buradan da web sitesini yayınla diyebilirsiniz ya da kapatıp sağ üst taraftan web sitesini yayınla dediğinizde gördüğünüz gibi bu panele geleceksiniz. Gezini çubukluyu seçtik. Şimdi eğer bir alan adınız varsa, mevcut bir alan adınız varsa mevcut alan adımı kullan diyecek olursanız eğer mevcut alan adınızın belli şifreleriyle alan adınızı Canva'ya taşıyabilirsiniz. Taşıma ücretini ödeyerek. O tamamen nereden satın aldıysanız orasıyla alakalı. Yeni alan adı satın al diyerek Canva'dan bir alan adı satın alabilirsiniz. Hangi alan adını alacaksanız mesela Kubilay Akademi adını satın alacaksam ben 18 dolara şu an için satın alabiliyormuşum ya da diğerlerini bu fiyatlara alabiliyormuşum. Bu da bir tercih. Hayır ben ücretsiz bir alan adı alacağım derseniz de Canva herkes için ücretsiz bir alan adı tanımlıyor. Canva.mysite uzantılı bir alan adı. Bundan bir tane alabiliyorsunuz. Bakın buradaki kubilaytutar.my.canva.site. Bundan bir tane alabiliyorsunuz. ömer.my.canva.site diye bir tane alabiliyorsunuz. Ama bunun devamını yani slash'tan sonraki kısmı sınırsız sayıda çoğaltabilirsiniz. Mesela bu ana sayfa olabilir. Yahut işte blog sayfası açtınız az önce. O blog olabilir. Yeni bir sayfa tasarladınız. Mağazayı apayrı bir sayfada göstermek istiyorsunuz. O zaman buraya mağaza yazabilirsiniz ve bu web sitesini ana sayfanızdaki mağaza yazısını sonu mağaza ile biten bağlantınıza yönlendirebilirsiniz. Biz buna ne diyelim? Test 1, 2, 3, 4 diyelim. Buraya web sitenizle alakalı kısa bir açıklama yazabilirsiniz. Bu ne işe yarayacak buradaki açıklama? Arama sonuçlarında çıkarsa eğer sizin web siteniz üst kısımda kubilaytutar.my.canva.sitenin altında bu siteyle alakalı bir açıklama olacak. Buraya test deneme sayfası diyelim. Gelişmiş ayarlar bölümü. Şifreyle koruma özelliği. Bunu açacak olursanız sizin mail adresinize bir kod gelecek. Bir kod belirlenecek. Siz belirleyemiyorsunuz. Otomatik olarak bir kod gelecek. 4 haneli bir kod gelecek. Ve sadece bu 4 haneyi bilen insanlar girebilecekler. Ben bu siteyi şimdi şifreyle koruma özelliğiyle açayım. Onu da görmüş olun. Ama bu kapalı olursa doğrudan yayınlanmış olacak. Arama motorlarında görünmesini istemiyorsanız bunu açmanız lazım. Ama zaten şu an şifreli olduğu için gözükmüyor. Bunu açarsanız eğer arama motorlarında gösterilir internet siteniz. Bu şekilde bir bağlantı ön izlemesinin oluşmasını istiyorsanız da bunu açmanız lazım. Ben bu ikisini açmanızı tavsiye ederim. Ama şimdi şifreli deyince tabii ki bunları kapatıyor. Çünkü şifreli bir internet sitesi olacak. Yayınla dediğimde birkaç saniye alacak ve Canva bizim için bu internet sitesini yayınlayacak, yayına hazır hale getirecek. Hemen şimdi yapsın. Sonucu görelim. Şifreli yaptım. Bakın burada hem mail adresime gönderdi hem de burada bana bir parola verdi. Sadece bu parolayı bilen insanlar bu internet sitesine girebilirler. İnternet site adresim burada. Web sitesini görüntüle dedim. Bakın burada ama önce ne yapmam lazım? Parolayı girmem lazım. Parola şıkkını açmasaydım doğrudan siteye girmiş olacaktı. Devam diyelim. Bakalım neler yapmışız. Gördüğünüz gibi internet sitemiz burada açıldı. Büyük indirim. Bunların hepsine animasyon verebilirdiniz. Ben vermedim. Sonra mağaza kısmına geldi. PDF indirmek için tıklayalım. Gördüğünüz gibi bir sayfada açıldı ve buradan insanlar indirebilirler. Okumak için tıklayını tıkladık. Hemen o Canva sayfası açıldı. İnsanlar buradan sizin kitabınızı okuyabilirler. Değiştiremezler, sadece okuyabilirler. Mağaza kısmı bu kitabı satın almadı istediği insanlar satın almak istediler. Bakın buraya geldiler. Satın alabilirler.
Blog kısmına gittiler. Okumak için tıkladılar. Gördüğünüz gibi bunu bir web sitesine çevirmiştiniz. Üst tarafta birinci yazı, yapay zeka ile ilgili yazı, yeni teknolojilerle ilgili yazı, sanatla ilgili yazı, bunları listeleyebilirsiniz. Yahut bu sayfanın bir tanesine butonlar koyabilirsiniz. İşte yapay zeka, işte yeni teknolojiler, sanat diye küçük küçük bir sürü buton koyarsınız. 30 tane, 40 tane, 50 tane. İnsanlar o butonu tıkladıkları zaman pat diye o yazıya gidebilirler. Başka ne kaldı tıklamadığımız? Aşağı tarafta bir de ne vardı? Aşağı tarafta iletişim bilgileri vardı. Burada bir form vardı. Bu formu doldurdu insanlar. Gönder dediler ve internet sitenizden çıktılar. İlla ki dışarıdan bir linki bağlamak zorunda değilsiniz. Sitenin içerisindeki sayfaları da butonlara bağlayabilirsiniz. Bakın şimdi ben geldim. Bu benim asıl tasarımımın içi. Burada tasarımı düzenle diyor. Ben burada bir düzenleme yaptığımda tekrar yayınla dediğimde web sitesi hemen güncellenecek. Şuradaki renkleri değiştireyim. Rastgele değiştiriyorum şu anda. Bunu da siyah yapalım. Tamam. Tekrar yayınla dediğimde hemen her şey güncellenmiş olacak. Şunu da göstereyim. Mesela ben yukarıdaki menüleri kullanmak istemiyorum da kendim bülten yapmak istiyorum. Kendim butonlar yapmak istiyorum. Ama benim istediğim sayfalara gidecek. Blog sayfasında kullanmanız için çok verimli olabilir. Bakın 3 tane buton yaptım. Buna ne diyelim? Blog sayfası diyelim. Buna iletişim diyelim. Buna da mağaza diyelim. Yani insanlar buna tıkladıklarında şu en alttaki sayfaya gitmelerini istiyorum. Tamam mı? O zaman şöyle yapacağım. Bakın. Bağlantı dediğimde burada bana sayfaları gösteriyor. Blog sayfasını seçtim. Bitti. İletişimi tıkladım. Bağlantı dedim. İletişim sayfasını tıkladım. Bitti. Mağaza 3 nokta bağlantı mağaza sayfasını tıkladım. Bitti. Şimdi değişikliklerimi yaptım. Bu renkleri de değiştirdim. Bakın ne kadar çabuk ve kolay olacak. Tekrar yayınla dedim. Hiçbir şey değiştirmedim. Değiştirebilirim de bu ismi vesaire. Devam dedim. Değiştirebilirim hala. Bu kısımdan yayınla dedim. Tabii ki bir şifremiz vardı. O şifremiz de hala aynı şekilde kaldı. İstediğim zaman onu kaldırabilirim. Şifrem burada. Kopyaladım. Web sitesini görüntüle. Bakın az önce girdiğim için bir kere girdikleri zaman insanlar tekrar tekrar girebiliyorlar aynı bilgisayardan bu arada. Gördüğünüz gibi hemen güncellendi site. Buraya kendim butonlar koymuştum. Mağazaya gideceğim. Geldim. İletişime gidecek. Geldi. Blog'a gidecek. Gördüğünüz gibi geldi. Bu şekilde web sitenizi yayınlamış oldunuz. Daha sonrasında web sitenizin şablonuna gittiğinizde üst kısımda bakın burada bilgiler var. İstatistik bilgileri toplayabilirsiniz. Sayfayı kaç kişi ziyaret etmiş? Şu an 2 kere de sayfayı ziyaret etsem sadece ben ziyaret ettiğim için bir gösteriyor. Trafiği görebilirsiniz. Etkileşimi görebilirsiniz. Bakın hangi siteler tıklanmış. Son 7 günde hangi bağlantılar tıklanmış bunu görebilirsiniz. Hangi cihazlardan, hangi ülkelerden tıklama almışsınız bunları görebilirsiniz. Trafiğinizi görebilirsiniz. Hepsini 7 gün, tüm zamanlar 30 gün, 90 gün şeklinde görüntüleyebilirsiniz. Umarım bu faydalı olmuştur. Web sitesi yapmakla alakalı sanırım daha detaylı bir anlatım yoktur. Web sitelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Herhangi bir şekilde paylaşabilirsiniz. Bu video her nerede yayınlanıyorsa altına yorum yapabilirsiniz. Bana mail atabilirsiniz. Web sitenizi görmeyi çok ama çok isterim. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.